Herkese merhaba. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Dünkü paylaşımımızda şu noktadaydık. Senaryo 5 üzerinden değerlendirdiğimizde de burada 4. dalgadaydık. Buradaki ABC zikzak düzeltmesinin içerisindeki C dalgasının 5'li diagonal yapısı içerisinde olduğumuzu düşünüyorduk. Ancak burada fiyat yukarı yönlü hareketine devam etti ve bizim SR Flip alanı olarak belirlediğimiz şu yeşil alanın üstünde 4 saatlik bir mum kapattı ve bu yeşil alanı da istekli bir mumla yukarı yönlü kırmayı başardı. Şu anda burada muhtemel bir 5 dalgalı diagonal yapı bozulmuş oldu. Şu çıkıştan dolayı. Burası 4. dalgaydı çünkü bu senaryo içerisinde ve dünkü paylaşımımda da söylemiştim. Eğer bu seviye geçilirse buradaki sayım iptal olmaz. Hala bu senaryonun şu şekliyle oluşabilme ihtimali vardır. Yani burası bir A, B ve şu anda da bir C yapmış olabilir. Yeni 4. dalgamız burası olabilir. Senaryo 5'in iptal olabilmesi için fiyatın şu sarı çizgiyi, şu seviyeyi geçmesi gerekir. O da 30.342. Yani bu diagonal yapının içerisindeki ikinci dalgayı yukarı yönlü kırabiliyor olması lazım. Kırmadığı takdirde hala bu senaryonun oluşabilme şansı var. Ve bu senaryo gerçekleşecekse de şu anda 5. dalga inişi bekliyor olmamız gerekir. Bu 5. dalga inişi de yine A, B, C şeklinde olacaktır. Ancak tabii ki buradaki yeşil alanın üstünde 4 saatlik mum kapatmamız bu senaryonun ihtimalini oldukça azaltmış durumda. Bunu daha önceki paylaşımlarımda da sıklıkla dile getirdim. Dolayısıyla fiyatın burada tekrar bir dip görebilme ihtimali hala masada. Dolayısıyla buraya yeni bir A, B, C ekleyebiliriz. Ve bunun dalgalarını da açarsak net bir şekilde görürüz. Diğer bir senaryomuz senaryo 4'tü. Senaryo 4'te de buradaki ABC zikzak düzeltmesi şu kısımda bitmişti ve yeşil ikinci dalga geri çekilmesi tamamlanmıştı. Ve bu senaryoya göre de şurada gelen yükseliş birinci dalgaydı. 1 ve ikinci dalgayı oluşturmuştu. Burada ikinci dalga geri çekilmesinin özellikle 0.786'nın da alt kısmına sarkmış olmasından dolayı ikinci bir soru işareti koymuştuk. Diğer bir soru işaretimiz de buranın bir dip olup olmadığı ile alakalıydı. Bunun sebebi de buradaki ikinci dalga geri çekilmesini beklediğimiz alan olan 0.5-1 aralığına fiyatın ulaşmamış olmasıydı. Ancak bu senaryoda şuradaki alt kısımdaki sarı çizgi yani 28.574 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı için iptal olmadı. Ve bu senaryo bu şekliyle devam edecekse ve şu anda biz 3. dalganın içerisindeysek burada gelecek olan 3. dalganın içerisinde oluşacak 5'li dalganın ikinci dalgasını şu anda oluşturuyoruz gibi görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde belki bir birinci dalga oluşacak. 1 saatliğe düşüp bakmak istiyorum. Burayı daha detaylı bir şekilde incelemek lazım. Burada şu şekliyle bir 5'li dalga geliyor olabilir. Ve bu 5 dalgalı yapının şu anda 4. dalga geri çekilmesinde olabiliriz. Ve buradaki 5. dalga tamamlandıktan sonra da bize şurada 1. dalgayı verebilir. Ve bu 1. dalga tamamlandıktan sonra da bir 2. dalga geri çekilmesi gelecek olabilir. Bu durumda da biz burada sarı 1. dalgaya ulaşmak için alt derecede bir dalga sayıyor olabiliriz. Neden alt bir dalga derecesine aldım? Çünkü biz burada bu senaryo içerisinde eğer burada 1. dalgayı oluşturduk ve burada da 2. dalgayı oluşturduk diyorsak 3. dalganın çok daha yukarılara çıkmasını bekleriz. Nereye kadar çıkmasını bekleriz? Tabii ki 1. dalganın 1.618 ile 2 aralığına çıkmasını bekleriz. O da şu alan yapıyor. 31.500 ile 31.000 aralığı. Şunu kırmızı yapalım. Ve buradaki 5'li iç dalgaya baktığımızda da eğer burası bir 1. dalgaysa, burası 2. dalgaysa 2. dalga nereye kadar geri çekilmiş? Oldukça sığ bir alana geri çekilmiş görünüyor. Tam olarak 0.236'sına kadar geri çekilmiş. Bunu Bitcoin daha öncesinde de şu bölümde yapmıştı. 15 Haziran'dan sonra gelen yukarı yönlü çıkışta da burada 1, 2, 3, 4, 5 yapmıştı. Ve bu şekliyle 1. dalgayı oluşturup 2. dalga geri çekilmesini oldukça sığ bir alana yapmıştı. Ve yine tam olarak 0.236 bölgesine bu geri çekilmeyi, 2. dalga geri çekilmesini yapmıştı. Aynı durum şu anda burası için de geçerli oluyor olabilir. Ve şu anda 4. dalga geri çekilmesinde görünüyoruz. Ve buradaki 4. dalga geri çekilmesi de bizim buradaki yeşil alanımızdan destek alıyor görünüyor. Burada tekrar bir 5. dalga gelebilir. Ve böylelikle de
sarı birinci dalgayı oluşturur. Ve bu beşli yapı bittikten sonra, yani birinci dalga tamamlandıktan sonra da bu senaryo dahilinde ikinci dalga geri çekilmesi görmek isteriz. Bu ikinci dalga geri çekilmesinin de nereye kadar olacağını ancak ve ancak buradaki 5. dalga tamamlandıktan, yani buradaki sarı birinci dalga tamamlandıktan sonra öngörebiliriz. Buradaki kırmızı 5. dalganın ilerleyebileceği nokta, eğer burası 4. dalga geri çekilmesi ise, ki şu anda 4. dalga geri çekilmesi bitip bitmedi mi onu bilmiyoruz. Ancak şu andaki 4. dalga geri çekilmesi bu noktada tamamlandıysa birinci dalga kadar ilerleyebileceğini tahmin edebiliriz. O da yine 3. dalganın tepe seviyesine kadar denk geliyor. Yani 30.220 civarına denk geliyor. 5. dalga bu civarlarda tamamlanabilir. 3. dalga üzerinden hesapladığımızda da 5. dalganın 0.618, 0.786 bölgelerine denk gelmesini bekleyebiliriz. O da 30.334, 30.520 gibi seviyeler yapıyor. 5. dalga bu seviyelere gelirse de tamamlanacak olan sarı birinci dalgadan sonra ikinci dalga geri çekilmesini özellikle şu 0.5 noktası olan 29.500 civarına olmasını bekleriz. Özet olarak senaryo 4'te yukarı yönlü bir çıkış senaryosu içerisindeyiz. İkinci dalga burada tamamlanmıştı ve şu anda 3. dalganın içerisindeyiz. Hacimlere de baktığımızda bir 3. dalga içerisinde olduğumuzu gösteren oldukça yüksek hacimler gelmiş görünüyor. En azından 1. dalga olarak gördüğümüz bölümden çok daha yüksek hacimler şu an için önümüzde. Bir de bir günlük grafiğe gelelim ve indikatörlerimize bakalım. İndikatörlerimizden RSI indikatörü sarı trend çizgimizi yukarı yönlü oldukça istekli bir şekilde kırdı. Son dönemde direnç olarak kullandığı RSI'nin 0.5 bölümünü de bu sayede geçmiş oldu. MACD indikatörüne de baktığımızda mavi hareketli ortalamamız turuncu MACD sinyalimizin üst tarafına geçiş yaptı ve ikinci konfirmasyonumuzu da bu şekilde bize sağlamış oldu. Günlük olarak Bitcoin bu seviyelerin üstünde kapanış yapabilirse hem RSI hem MACD yukarı yönlü çıkış için konfirmasyonumuzu vermiş olacak. Böyle bir durumda da yukarı yönlü fiyat hareketleri hızlanabilecektir. Özellikle şuradaki yeşil alanımızın üst kısmında bir günlük kapanış yapabilirse Bitcoin az önce bahsettiğimiz senaryolar dahilinde gelebilecek olan bir geri çekilmede mutlaka yukarı yönlü işlem almaya başlarız. Şu an için Bitcoin hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Gelişmeler oldukça da paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.